Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle clutch çanta çalışacağım ve bu örnek Stanley diye geçiyor ama başka sayfalarda işte yelpaze modeli de var, daha ufak işte istiridye modeli diye de geçiyor. Bakın şu şekilde. Bence hasır çantalara çok yakışan bir model. Ben de çalıştım. Bu ikinci kez çalıştığım oldu. Bu sefer dedim videoyu çekeyim. Takipçilerim de bundan faydalansın. Örüm gerçekten çok keyifli ve zevkli giden bir örnek arkadaşlar ve çabuk ilerleyen bir örnek. Oldukça da geniş oluyor. Verdiğim ölçülerden güzel bir clutch çanta elde edeceksiniz. Ben kabaca bitirdim. Astar ve fermuarı kaldı ve elcik. Şimdi bu astar ve fermuarı belki başka bir videoda sizinle paylaşabilirim. Elcik kısmında sayfamda zaten elciklerim var. Onu da yaptığım zaman onu da ayrı bir video olarak yükleyebilirim. Ama siz istediğiniz deri elcikler de var hazır. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben kabaca çantanın tarifini vereceğim. Şimdi önce ölçerek başlayalım. Şöyle bitmiş halini size göstereyim. Bakın arkadaşlar. 33 santim genişliği var. Bakın. Şöyle 25 santimde yüksekliği var arkadaşlar. Ben bunda şu şekilde bu çantamda şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta bir çile ip kullandım arkadaşlar. Ve 3,5 milim bir tığımız var. Şurada bir püf noktası vereyim arkadaşlar. İpimi kesinlikle yumuşatmıyorum. Bunu bana çok soruyorlar. Çantanızın uzun ömürlü olmasını ve tok bir formunu olmasını istiyorsanız ipinizi kesinlikle yumuşatmayın. Ve şu şekilde ben onda soruluyor, tutkal vesaire hiçbir şekilde kullanmıyorum. Hatta bazı çantalarımı ütülemiyorum bile. Ütüleme yaptığınızda şu şekilde bir bilgi vereyim. Çantanızın formu bir tık da olsa yumuşuyor arkadaşlar. Eğer ipiniz çok sertse buharlı ütü yapabilirsiniz. Ama çok sert değilse, çok yumuşamasını istemiyorsanız buharsız ütüyle iç tarafından ütüleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi tığım 3,5 milim ama herkesin elleri farklı oluyor. Eğer biraz gevşek örüyorsanız 3,25 3 milimle de örebilirsiniz. Dediğim gibi iplerimi yumuşatmıyorum. Tavsiye de etmiyorum. Ve eğer çile olarak kullandığınız ipler size kalın geliyorsa hazır sarılmış olan ipler çile olanlara göre bir tık daha ince oluyor. Onlardan da alabilirsiniz. Ve bir püf noktası daha vereyim size arkadaşlar. Ben çilelerimi yaparken ipler mesela kilo eşi olarak alıyorsanız iplerin her çilesi aynı kalınlıkta olmuyor. Sardığınız zaman fark ediyorsunuz ki mesela bir top sardınız daha ince, bir top sardınız biraz daha kalın. Bu ipleri aynı anda kullanmamaya dikkat edin. Ben ayırıyorum ve o şekilde kullanıyorum. Çünkü bir kalın bir ince olduğu zaman örneğin duruşu bile değişiyor. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ölçülerimizi, püf noktalarımızı verdiğimize göre sizden kısaca da bir ricada bulunacağım. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve istediğiniz, sorduğunuz, merak ettiğiniz şeyleri altlara, yorumlara bırakabilirsiniz. Ve yeni bir uygulama çıktı arkadaşlar. Hype puan diye yorumlar kısmını sağa çekerek orada puan veriyorsunuz. Bu verdiğiniz puanla daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyorsunuz. Böyle de bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz çantamızın yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızın şu dip kısmından başlıyoruz. Bu şu şekilde bakın, birleşim yapmadan spiral halde örerek bitirebileceğimiz bir çanta. O yüzden örümü çok keyifli ve çabuk bitiyor. Şimdi ipim şöyle orta kalınlıkta bir ip. İpinizin inceliğine göre de çantanızın boyu uzayıp ya da kısalabilir. Yani benim yaptığım ipte gördüğünüz gibi 35 santime yakın bir çanta bu. Ama ipim daha ince olursa tabii ki bu kısalır. O yüzden buraya koyduğumuz, bakın şurada başlangıç örneklerimizde, bunları eğer size az gelirse yanına bir tane daha, hani gözünüze ufak gelirse bir tane daha yaparken ekleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle işe zincir çekerek başlıyoruz. Burada zincir saymıyoruz arkadaşlar. Zincirimiz uzunca bir zincir çekeceğiz. Artanı sonradan sökebiliriz. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle dediğim gibi uzunca bir zincir çekeceğim. Kilit zinciri.
Ve burada mutlaka zincirimizi çekerken normal yaptığımız örgüden bir tık daha bol çekiyoruz zincirimize. Çünkü şu aradaki dolguları yaparken başlangıçlarda kasma yapmaması için. Dediğim gibi ben saymıyorum. Zinciri istediğimiz şöyle uzunlukta bayağı bir çekeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bunda hiçbir sıkıntı yok. Sonradan yaptıktan sonra kalan kısmı söküp çıkarabilirsiniz. Bu örneği makrome iplerle çalışabilirsiniz. Pamuklu makrome, polyester makrome, hepsiyle çalışabilirsiniz. Ama bence kağıt ipe de çok yakışıyor. Özellikle bu renkte çok güzel duruyor. Şimdi ben zincirimi çekip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın uzunca bir zincir çektim. Yani bayağı uzun. Dediğim gibi zincirin uzun olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi örneğimize başlayacağız. Bu örneğin benim 8 adet modelden kuruluyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dediğim gibi benim ipliğim ince değil, orta kalınlıkta olduğu için yeterli büyüklükte oldu. Ama size küçük gelirse yandan yaparken zaten ekleyerek, en sonuncuyu ekleyerek yapıyoruz. Buna karar verebilirsiniz. İsterseniz 9 taneden, 10 taneden, büyük geldiyse daha küçük çalışmak isterseniz yani azaltarak yapabiliriz. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi son çektiğim zincirin dibine değil bir yanındakine batarak bir adet sık iğne yapıyoruz buraya. Bakın şu şekilde. Ve bakın şimdi tığımızı doluyoruz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş 1, 2, 3 adet şurada zincir atlıyoruz. Dördüncünün içine batıyoruz ve şuradaki bakın üstteki kanadına, yani şu şekilde batıyoruz ve buraya 7 adet bakın ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir tanesini yaptık. Şimdi ve bunları biraz uzatarak yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın arkadaşlar 7 tane yaptık. Şimdi tekrar 3 adet zincir atlayıp dördüncünün içine batıyoruz ve bir sık iğne yapacağız. Bakın 1, 2, 3, dördüncünün içine batıyoruz ve şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Bakın tekrar tığımızı doluyoruz. Bu sıra hep aynı şekilde ilerleyecek. Tekrar tığımızı doluyoruz. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncü zincirin şu tepedeki kanadına bakın arkadaşlar. Batıp 7 adet ikili trabzan yapıyoruz ve trabzanlarımızı uzatarak yapıyoruz. Şu şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın. Ve bunu da tekrar 1, 2, 3 zincir atlayıp dördüncü zincirin içine batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu şekilde 8 tane bu örnekten yapıyoruz arkadaşlar. Ben de sıra sona kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 8 adet gördüğünüz gibi şöyle örneklerimi kurdum. Şimdi bakın arttı zaten ipimiz. Bu sorun değil. Bunu sonradan söküp çıkarabiliriz. Şimdi 1, 2, 3 gene dördüncüye batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu buradan sökebilirsiniz. Ben şimdi uğraşmayacağım. Şu şekilde aynı şekilde bakın şu boşluğa tekrar 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani burada şurayı yaptık. Şimdi örgümüzü şu şekilde çeviriyoruz ve karşı tarafına geçeceğiz. Tığımızı doluyoruz ve aynı boşluğa 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7 arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi buraya tekrar şu aralarda battığımız sık iğnelerin üzerine batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğne. Bakın şu şekilde. Tekrar tığımızı doluyoruz. Buradaki boşluğa tekrar 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. Ve trabzanlarımızı yaparken dediğim gibi çok elinizi sıkmadan yapın. Çünkü bu böyle katlanacağı için sonradan orası biraz bol olmasına fayda var. 3 4 5 6 ve 7. Bakın. Tekrar buradaki sık iğnenin ortasına batıyoruz. Ve bir adet sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde bakın şu şekilde aynı şekilde bütün örneklerimizi aynı sık iğneleri ikili trabzanlarımızı yapıp uç tarafa geliyoruz. Evet arkadaşlar, burada sonuncu trabzanlarımı da yaptım. Bakın şurada başta bir sık iğne yapmıştık. Şimdi bu sık iğneye burada bunu birleştiriyoruz. Bakın. Evet, şimdi burada üst sıraya geçeceğiz. Bakın şu şekilde. Bu örgümüz şu şekilde dönecek. Şöyle. Şimdi bu sırada bu örgüleri koyacağımız trabzan sırası diyeyim ben buna. Böyle trabzanlar yapacağız. Bunu oluşturacağız. Şimdi şurada sık iğnemizi yaptık. Bakın. Şöyle şu şekilde sık iğnemizi yaptıktan sonra sık iğnemizi yaptık. Bakın bir tane şuraya zincir çekiyoruz ve 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın 6 adet zincir çektikten sonra şurada 7 adet ikili trabzan yapmıştık. Bu ikili trabzanın bakın tam ortada, yani dördüncüye 1 2 3 tane ikili trabzan atlıyoruz. Dördüncü ikili trabzanın tepesinden batıp buraya bir sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar 1 2 3 adet zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şurada battığımız şu sık iğnelerin içine batıyoruz, tam ortasına. Burada ikili trabzan yapıp yukarı çıkıyoruz. Bakın şu şekilde. Tekrar 1 2 3 tekrar şuradan bakın 1 2 3 tane ikili trabzan atlıyoruz. Dördüncünün tepesine batıp burada şöyle bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 tekrar şurada sık iğnenin tam ortasından batıyoruz ve ikili trabzan yaparak yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 tekrar buradan 1 2 3 adet ikili trabzan atlıyoruz ve şurada dördüncünün tepesindeki sık iğne noktasına batıp bir adet sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde şu aradaki gördüğünüz bunları yapacağız ve sonraki sırada üstte yelpaze gibi görünen modelleri yapacağız. Bütün sırayı buraya kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. Şu köşe dönüş noktasını tekrar göstereceğim size. Evet, sıra sonuna geldik. Burada da tekrar bakın 3 adet zincir çekiyorum. Bakın. Şurada gördüğüm şu başta 1 2 3 başta sık iğnelerimiz var. Şu birleşim yerine dönüş yerimizde. Burada tekrar buraya bakın şöyle tığımı doluyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu sefer karşı tarafa geçiyorum. Burada da aynı şekilde 1 2 3 adet ikili trabzan atlıyorum. Dördüncünün tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın şu şekilde çukurlaşmaya başladı. Zaten bunu şöyle ters çevireceğiz. Şimdi 1 2 3 adet zincir çekip tekrar aynı burada da karşıda yaptığımız işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Bakın şöyle 1 2 3 adet zincir çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 adet ikili trabzan şöyle dördüncünün tepe noktasına batıyoruz ve bakın
bir adet sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle de çevirebiliriz. Bakın. Gördünüz mü? Köşe noktası oluşuyor. Şimdi bütün bu kenarları da aynı zincir işlemini gerçekleştirelim. Sıra sonuna geldim. Burada da tekrar bir 3 zincir çekiyorum. Burada 6 zincir çekmiştik biliyorsunuz arkadaşlar başlangıçta. Bu 6 zincirin 1 2 üçüncüsünün içine batıyoruz. Ve bakın. Şöyle bakın tekrar göstereyim. 6 zincir çekmiştik. 6 zincirin 1 2 üçüncüsünün içine batıp şöyle ilmek kaydırma yaparak bakın burayı da kapatmış oluyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi yelpaze örneğimizi kuracağız. Hatta şunu da şöyle çevirelim. Bakın. Şimdi burada yelpaze örneğimizi kuracağız. Bu örnekler bak gördüğünüz üzere çapraz ilerliyor. Üst üste gelmiyor. Şimdi bir sıra zincir işleminden sonra bir sıra yelpaze yapacağız. Şimdi burada ilk başlangıçta kenarda yarım yelpaze ile başlayacağım. Sonra birleştirdiğim zaman bakın şöyle şu tarafları burada zaten hiç belirli bile olmuyor. Bunu farklı yöntemlerle de var, kaydırma yöntemiyle, ama orada şöyle çizgi gibi bir şey oluyor. Ama bu tekniği denerseniz bakın kenarlarda hiçbir fark olmuyor. Şimdi burada 1 2 3 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar dibine batıyoruz ve buraya zinciri de trabzan olarak sayarak 5 adet trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Bakın. 3 4 ve 5. Şimdi 5.'den sonra bakın şurada sık iğnelerimiz vardı. Şimdi sık iğnelerimizi 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra dediğim gibi şuradaki 3 adet zincirde 1 adet ikili trabzan olarak sayıyoruz. Sık iğnenin tepesine batıyoruz arkadaşlar ve tekrar bir sık iğne çekiyoruz. Bakın şu şekilde. Evet, burada gördüğünüz gibi sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne ile bunu buraya birleştirdik. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu ikili trabzanın tepesine bakın şu şekilde tepesinden aynı şekilde buraya 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi. Bakın bu üçüncüsü, bu dördüncüsü, beşincisi, altı ve yedincisi arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar şuradaki sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne ile bunu birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde ve çapraz şeklinde olmaya başladı. Artık bütün bu yelpaze işlemini hepsine gerçekleştiriyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Şurada ikili trabzanın tepesine batıyoruz ve dediğim gibi bu noktaya 7 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 4 5 6 burada 7. arkadaşlar. Tekrar buradaki sık iğnenin içinden batarak buraya tekrar sık iğne ile bunu birleştiriyoruz. Bu şekilde şu dip noktaya kadar aynı işlemi yapalım. Burada köşe dönüşünü tekrar size göstereceğim. Buradaki de köşeye geldik. Bakın burada son birleştirme. Burada hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yandaki gibi yarım yelpaze yapmıyoruz. Burada direkt aynı şekilde şuradaki ikili trabzanın tepesine tekrar 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. Burada hiçbir değişiklik yok. Aynı kenarlara uyguladığımız gibi burada da 7 adet ikili trabzan yapıyoruz ve dönüşümüzü sağlıyoruz. Yedi. Bakın
Burada da tekrar dönüşümü sağlıyoruz ve burada gene sık iğnenin içinden batıp sık iğne yapıyoruz ve karşı sıraya geçiyoruz. Bakın zaten örgümüz bu şekilde dönerek ilerliyor. Şimdi tam belli değil ama bakın şu uçlarda. Sonra zaten döndükçe bu yukarı doğru çıkacak. Şimdi bu sırayı da aynı bu şekilde tekrar yelpaze modellerimizi yapıp şu köşe kısmına gelelim. Evet, bakın burada da sıra sonuna şu yarım yelpazenin olduğu yere geldik. Şimdi burada sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar burada 5 tane gördüğünüz gibi ikili trabzan yapmıştık. Şu başlangıç zincirde bir ikili trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi bunu 7'li trabzana tamamlayacağız. Bu şekilde tığımızı doluyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Buradan birinci ikili trabzan ve ikinci ikili trabzan yapıyoruz ve burada şu yaptığımız, bakın şurada trabzanın tepesinden batıyoruz ve ilmek kaydırmayla kaydırıyoruz ve burayı gördüğünüz gibi şu şekilde 7 adet olan trabzana eşitliyoruz. Şimdi burada tekrar şuraya bakın, bir adet zincir çekiyoruz. Burayı zincir çektikten sonra şimdi tekrar şu arada yaptığımız trabzan işlemini yapacağız. Burada da şuraya sık iğnemizi, bakın aynı noktaya bir adet, bakın zincir çektikten sonra aynı noktaya tekrar bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya zincir işlemimizi yapacağız bu aradaki. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar şu arada yaptığımız, bakın sık iğnelerin ortasına gelecek şekilde batıyoruz ve ikili trabzanla yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3, tekrar 1 2 3 tane ikili trabzan atlıyoruz. Dördüncünün tepesine batıp bir adet sık iğne. Tekrar 1 2 3, tığımızı doluyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tam ortasına batıyoruz bu sık iğnemizin ve ikili trabzanla yukarı çıkıyoruz ve bu şekilde, bakın artık bu şekilde bütün sıramızı aynı bu zincir işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde, bakın burada hiçbir değişiklik yok. Tekrar burada zincirlerimizi birleştirip tekrar burada örnek kurulumunu tekrar göstereceğim. Zaten bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyeceği için yani başka gösterecek bir şey kalmayacak. Sadece size istediğiniz boyuta ulaşana kadar örmesi kalacak arkadaşlar. Ben bu sırayı da tamamlayayım. Burada tekrar bu yelpaze kurulumu göstereyim. Sonrası zaten bildiğiniz gibi uzayıp gidecek. Evet, tekrar burada köşeye geldik. Bakın şurada 3 zincir çekmiştik birleşim noktasına. Şurada da gördüğünüz gibi bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi tekrar burada 1 2 3 adet zincir çekiyoruz ve bu sık iğnenin şu şekilde, bakın sık iğnenin içine basıyoruz. Bakın şu şekilde şöyle kaydırma yapıyoruz. Tekrar buraya bir zincir çekiyoruz. Bakın tekrar aynı yere bir adet sık iğne yapıyoruz şu şekilde, bakın. Çünkü bunlar sonradan bu yelpazenin direği oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın burada tığımızı doluyoruz. Aynı bu yaptığımız ikili trabzanları tepelerine batıyoruz ve 7 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Pardon, ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde örneğimiz yukarı doğru aynı şekilde uzayıp gidiyor arkadaşlar. Ta ki istediğiniz yere kadar. Bunu da kendiniz seçebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta istiyorsunuz, ne kadar genişlikte istiyorsunuz. Bu tamamen sizin elinizde. Bunları yapıp istediğiniz uzunluğa varınca bırakabilirsiniz. Bakın 7 tane yaptım. Tekrar şuradaki sık iğnenin içine batıp sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Şu şekilde de katlıyoruz. Artık zaten bakın yukarı doğru şunlar şöyle şu şekilde, bakın dip kısımları, yani şurası şu şekilde, bakın gördünüz mü? Bu şekilde yukarı doğru artık bütün işlemimiz bu şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz.
ve istediğimiz boya gelene kadar uzatıyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi artık bu sırayı da gösterdikten sonra sıralarımız aynı şekilde devam ediyor. İstediğimiz boyuta gelene kadar devam ettirmemiz kalıyor sadece. Son kez şurada bir tekrar birleştirmeyi ve üst sıraya çıkmayı göstereceğim ve artık hep işleyişimiz bu şekilde devam edecek. Şurada 7 adet ikili trabzanımı yaptım gördüğünüz gibi. Burada sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar, bakın. Ve burada şu şekilde bakın iplik kaydırmayı yapıyorum. Burada artık trabzan sırasına geçeceğiz. Burada da 1 bakın 2 3 4 5 6 adet zincir çekiyoruz. Aşağıda gösterdiğimiz gibi tekrar 3 tane 1 2 3 ikili trabzan atlayıp dördüncünün tepesine batırıp bir adet sık iğne yapıyoruz. Artık 1 2 3 adet zincir çekiyoruz. Tekrar şu sık iğnelerin ortasına batıp ikili trabzan halinde yukarı çıkıyoruz. Tekrar 1 2 3 adet zincir çekiyoruz. Tekrar burada gösterdiğim gibi 3 adet ikili trabzan atlayıp dördüncünün tepesine batıyoruz ve bu şekilde örgümüz ilerliyor arkadaşlar. Bütün işlem sırası bu şekilde ve böyle uzayıp gidiyor. Buradaki gibi bakın, buradaki gibi ben şöyle sıralarımı sayayım size. Siz istediğiniz uzunlukta veya kısalıkta yapabilirsiniz. Ben genelde clutch çantaları geniş seviyorum arkadaşlar. Çok da büyük sevmiyorum, yani küçük sevmiyorum. En azından kullanışlı olması adına. Şimdi bu çapraz ilerlediği için örneklerimizi şu şekilde sayacağız. Buradan başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11 adet şu şekilde yelpaze modelimiz var ve en son sırada şöyle ağız kısmımız var. Bunu da birazdan göstereceğim size. Buraya kadar örüp burada tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Şu şekilde sayalım ne kadar ördüğümüzü. Tabii siz kendiniz istediğiniz kadar da boyunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu örnekleri sayarken çapraz şekilde sayacağız. Şimdi ilk baştaki örneğimizden başlıyoruz, motifimizden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 adet şöyle gördüğünüz gibi örneğimizden yapıyoruz. Ve dediğim gibi benim için bu boy yeterli oldu. Bunu yaptıktan sonra şurada bakın şu birleşim yerine geldik. Birleşim yerine geldikten sonra şurada birleşimi yapacağım. Burada birleşim yaptıktan sonra bir sırada şu motif kurarken yaptığımız trabzan işlemini yapacağız. Ve sonra ağız kısmını yapmak için burada 2-3 sıra sık iğne yapacağız. Öncelikle bu birleştirmemizi yapalım şu şekilde bakın. Normal üst motife hazırlar gibi yaptığımız trabzan sırası, onu yapıyoruz şu anda. 4 5 6 tane tekrar zincirimizi çektik. Yine motifimizin ortasına, yani dördüncü trabzanımızın tepesine batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Bu aynı normal arada yaptığımız örnek. Bunu bu şekilde tekrar bütün sırayı aynı işlemi üstüne örnek kuracakmış gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın. Sonra burayı tamamladıktan sonra sık iğne sırasına geçeceğiz. Burayı tamamlayıp tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şurada sıranın sonuna kadar geldim. Burada tekrar sonuncu 3 zincirimi çekiyorum ve burada aynı örneği yapar gibi 1 2 3. zincirimizin bakın şöyle içinden batıyoruz ve bakın şöyle kaydırarak burayı kilitliyoruz. Şimdi artık bu sırada sık iğne sıramız var. Sık iğne yapacağız arkadaşlar. Burada da bakın zincirlerimizin içine birer kez batarak bir sık iğne yapıyoruz her zincirimizin içine. Şu şekilde bakın. Bakın şu şekilde. Sonra şu tepe noktamız, buradaki sık iğnemizin içine batıyoruz ve bir sık iğne. Sonra aynı şekilde aralarda üçer tane zincir olduğu için her birinin içine batıp bir sık iğne yapıyoruz.
Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurayı da gördüğünüz gibi burun tepesine de bir tane sık iğne ve zincirlerin dediğim gibi her birinin içine şu şekilde bir tane sık iğne yaparak, biraz fazla sıkı çekmişim sanırım. İçine batırmakta zorluk çektim. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle üçüncüsü. Bu da şu sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne. Evet, bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde oldu. Bütün bunu bu zincirlerimiz üzerine tekrarlıyoruz arkadaşlar ve bunu isterseniz bir sıra, isterseniz isterseniz iki sıra, isterseniz 3 sıra yapabilirsiniz. Evet, şurada bir üst sıraya çıkmayı da göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 adet sık iğne yaptım. Burada ortadaki direğimin yine tepe noktasına batıyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Burada hiç kaydırma işlemi yapmadan direkt yandaki sık iğnenin tepesine batıp tekrar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Sık iğnelerimizi ilerletiyoruz. Bakın şu şekilde. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın. Ben örgülerimi tamamen kendime göre yorumladığım için arkadaşlar, mesela burada 2 sıra sık iğnemiz var. İsterseniz 3 sıra yapabilirsiniz. İsterseniz 2 sırada bırakabilirsiniz. Ben kendimce neyi yeterli görüyorsam ona göre şekil veriyorum örgülerime. Yapıyorum mesela 2 sıra. Bunun ağız kısmı 2 sıra da yeterli olabilir. Siz de kendinize göre yapabilirsiniz. Eğer ipiniz ince ise 3 sırada yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın, bütün sırayı bu şekilde geçiyoruz. Sanırım benim için 2 sıra yeterli olacak. Bu sırayı da geçtikten sonra ilmek kaydırma yöntemiyle ağız kısmına geçeceğim arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. İlmek kaydırma sırasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci sıramı da sık iğnemi tamamladım. Şimdi isterseniz siz bunu burada kesip böyle de kullanabilirsiniz. Ama ben genelde çantalarımda, eğer bir kenar oyası yoksa, sık iğneyle biten çantalarımda mutlaka ilmek kaydırma yapıyorum ki kullandıkça ağzına bir genişleme olmasın ve duruşu da gerçekten çok güzel. Güzel bir hava katıyor bence örgülere. Dediğim gibi benim yaptığım örgüler tamamen doğaçlama oluyor arkadaşlar. Mesela kenarına siz koymayabilirsiniz. Ben gözüme nasıl güzel geliyorsa o şekilde koyuyorum. Şimdi burada şu şekilde bakın, son sık iğnemi yaptım. Şurada ilmek kaydırmama başlıyorum arkadaşlar. Her sık iğnenin şöyle batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bunu bakın şu şekilde hem çantanızın ağzı kullandıkça genişlemeyecektir, hem de bence görüntüsü çok güzel oluyor. Ben sıklıkla bu yöntemi kullanırım ve esneme yapmasına da engel olur. Bu şekilde bütün çantamızın ağız kısmını tamamlayacağız arkadaşlar. Buraya geldikten sonra ben bir kat araya şu gördüğünüz şu 2 sık iğnenin şu ara çizgisine de iplik kaydırma yapacağım ve 2 kat böyle zincir geçmiş gibi olacak arasında. Buraya kadar tamamladım, onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi son kaydırmamızı da yapıyoruz ve şuradaki dediğim gibi şu alt sıraya geçeceğim ben 2 sık iğnenin arasına, oraya da bir kaydırma yapacağım. Burada da şu şekilde bakın, ipim gene aynı yerde duruyor. Burada hiç değişik bir şey yok. Şurada bakın, şöyle şunu şuradan alıyorum. Şu şekilde kaydırmak istediğim sıradan ipimi öne alacağım. Alt sıraya geçtim. Bakın ipim zaten arkadaydı. Şimdi burada kaydırmalarımızı yapmaya devam edeceğim. Şu
şekilde tekrar ipimi alıyorum ve kaydırıyorum. 2 sık iğnenin ortasındaki boşluğa kaydırmamı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bu sırayı da böyle tamamlıyoruz ve çantamızın yapımı bitiyor arkadaşlar. Geriye kalan elcik kısmı ve süsleme kısmı kalıyor. Astar, onu da çekebilirsem size çekeceğim astar kısmını. Bu fermuarlı bir kılaç olacak. Genelde kılaçlarda fermuar tercih ediyorum. Çünkü çıt çıttan daha kullanışlı oluyor. Evet, yapımı zor gerçekten. Fermuarı çantalara oturtmak gerçekten zor oluyor. Ama kılaç çantalarda ben genelde ağzına fermuar koymayı tercih ediyorum. Ve bu şekilde bakın arkadaşlar. Bakın. Bence oldukça güzel bir görüntüsü var. Şimdi bu şekilde bu sırayı da aynı şekilde tamamlayacağım. Ve şurada ipimi kesip içeri yürütüp ve bitireceğiz çantamızı. Bitmiş haliyle tekrar sizin karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çantamın yapımını bitirdim. Buraya kadar geldim. Burada da ipimi arkaya aldım. Yürüterek sakladım. Şimdi içinden hafif de bir ütü bastım arkadaşlar. Dışından ütülemiyorum. Oldukça kullanışlı bir kılaç oldu. Ben bunun ağzına fermuar dikeceğim. Eğer fırsat bulabilirsem fermuar dikiminde, astar dikiminde size ayrı bir video olarak göstereceğim. Ve elcik takacağım. Sayfamda elcik yapımı var. Oradan bakabilirsiniz. Çeşit çeşit 2-3 tane elcik yapım var. Onlardan bir tanesini yapıp takacağım. Eğer farklı bir elcik yaparsam onu da çekimini ayrı bir videoda yapıp paylaşın. Ben şimdi kabaca çantamın ölçülerini vermek istiyorum size. Bakın şöyle. Şöyle tutalım ve bakın 33 santim. Küçük gibi görünüyor ama aslında küçük değil ve benim bütün sayfamda yaptığım mini boy çantalar hariç bütün çantalarım geniştir arkadaşlar. Hiç pek küçük çanta çalışmam. Ve yüksekliğinde şöyle şu şekilde bakalım. Yüksekliği de 25 santim civarında. İçi de oldukça geniştir. Siz dediğim gibi zorlanıyorsanız başkasını daha diktirebilirsiniz. Ama bu tip çantalarla ben çıt çıt önermiyorum. Kullanışlı olmuyor. Dediğim gibi ağzına fermuar dikip istediğiniz renkte astara dikip kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar ve yeni bir sistem çıktı, hype puanı diye. Yorumlar kısmını sağ tarafa doğru kaydırırsanız orada hype puanı var. O puanı verdiğiniz takdirde daha çok izlenimi ve daha çok örgü sever arkadaşlarına ulaşmamı sağlıyorsunuz. Ona da benim için puan verirseniz çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.